Şöyle bir düşünelim, tek bir basit fikir ama o kadar güçlü ki Papa'yı çileden çıkarıyor, imparatorlukları temelinden sarsıyor ve bildiğimiz birimin akışını tamamen değiştiriyor. İşte bu 14. yüzyılda yaşamış asi bir keşişin, Occam'lı William'ın ve elindeki o meşhur usturasının hikayesi. Evet, yanlış duymadınız. Papa'nın bir filozofu yakalamak için koskoca bir şehri yakıp yıkmakla tehdit etmesinden bahsediyoruz. Bu bile Occam'ın fikirlerinin o dönemde ne kadar tehlikeli, ne kadar sarsıcı görüldüğünü anlamamıza yetiyor da artıyor bile. Peki ama neydi bu fikir? Yani bir insanı, bir keşişi, Orta Çağ'ın en kudretli adamının baş düşmanı yapan bu düşünce ne olabilirdi ki? Gelin hep birlikte bu felsefi gizemin peşine düşelim. Yol haritamız şöyle. Önce bu asi filozof Occam'ı bir tanıyalım. Sonra onun kafa yorduğu o büyük felsefi probleme bakacağız. Ardından getirdiği o dahiyane çözümü ve bu çözümde kullandığı o meşhur usturayı ele alacağız. Ve en sonunda da bıraktığı o inanılmaz mirası, yani bugünkü dünyamızı nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Peki, hadi başlayalım o zaman. Kimdi bu Occam'lı William? Onu bu kadar tehlikeli bir isyancı yapan neydi acaba? Şu hayat hikayesine bir bakın, resmen bir aksiyon filmi senaryosu gibi değil mi? Yani sakin bir keşiş hayatından çok daha fazlası var burada. Papalık mahkemesine çağrılıyor, sonra kalkıp Papa'nın kendisini sapkınlıkla suçluyor, oradan kaçıyor ve aforoz edilmiş bir şekilde ölüyor. Belli ki Occam en başından beri otoriteyle arası pek iyi olmayan biriydi. Onun için hakikat her türlü gücün, her türlü otoritenin üzerindeydi. Peki, hakikati her şeyin önüne koyan bu adamın savaşı neyleydi? Yani o dönemdeki felsefede ne vardı da Occam'ı bu kadar çileden çıkardı, bu kadar isyan ettirdi? O zamanlar felsefenin tam merkezinde tümeller diye bir kavram vardı. Kulağa biraz karmaşık geliyor ama aslında basit. Şöyle düşünelim, insanlık kelimesi ya da kırmızılık. O dönemin filozoflarının çoğu bu insanlık kavramının hani bizden yani tek tek insanlardan ayrı sanki gökyüzünde bir yerlerde asılı duran gerçek bir varlık olduğunu inanıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Kendi başına var olan gerçek bir şey. İşte dönemin entelektüel savaşı tam da bu noktadaydı. Bir tarafta eski yol, yani realizm var. Bu görüşe göre evren, insanlık, güzellik, adalet gibi sayısız, kanıtlanamayan, soyut ama gerçek olduğu iddia edilen varlıklarla dolu acayip kalabalık bir yerdi. Diğer tarafta ise Occam'ın öncülük ettiği modern yol, yani nominalizm var. O da diyordu ki, hayır, bütün bunlar sadece birer isim. Benzer şeyleri bir araya toplayıp anlamak için kullandığımız zihinsel etiketlerden başka bir şey değil. İşte, kilit nokta tam olarak burası. Occam bu felsefi kalabalığa bakıp adeta şöyle dedi. Bir saniye, biz ne yapıyoruz? Gerçekliği neden bu kadar lüzumsuz yere karmaşıklaştırıyoruz? Varlığını asla kanıtlayamayacağımız bu kadar çok hayali varlıkla evreni doldurmanın ne mantığı var? Ve Occam bu felsefi dağınıklığı temizlemek için kolları sıvadı. Resmen entelektüel bir bahar temizliğine girişti. Ve ortaya koyduğu çözüm hem inanılmaz derecede basit hem de bir o kadar devrimciydi. Nominalizm, yani Occam'ın görüşü temelde şunu söylüyor. Bakın, gerçek olan tek şey birebir deneyimlediğimiz, dokunabildiğimiz, görebildiğimiz şeylerdir. Yani siz şu an oturduğunuz o sandalye, elinizdeki o telefon, bunlar gerçek. Ama insanlık ya da sandalyelik gibi soyut kavramlar, onlar gerçek varlıklar değil. Onlar sadece bu tekil şeyleri bir araya getirmemizi sağlayan, işimize yarayan zihinsel etiketler. Yani sadece birer isim. Bu fikrin ne kadar radikal bir şey olduğunun farkında mısınız? Düşünsenize, eğer gerçek olan tek şey somut, bireysel şeylerse o zaman gerçek bilgiye ulaşmanın da tek bir yolu kalıyor. Onları doğrudan deneyimlemek, gözlemlemek, dokunmak, ölçmek. Havada uçuşan soyut teorilerle değil, elle tutulur kanıtlarla. İşte bu an, modern bilimin de temeli olan ampirizmin, yani deneyciliğin adeta doğum anıydı. Tabii, Occam'ın bu büyük felsefi temizliği yapabilmek için bir alete ihtiyacı vardı. Ve bu alet, tarihin gördüğü en keskin, en ünlü entelektüel araçlardan biri olacaktı. Karşınızda Occam'ın usturası. Bu basit cümle felsefe tarihinin en güçlü ilkelerinden biridir. Ve bütün gücünü de işte bu akıl almaz sadeliğinden alır. Yani ne demek bu? Daha basit bir dille anlatacak olursak, bir şeyi açıklamak için elinizde birden fazla teori varsa, en az varsayımda bulunan en sade olanı seçin.
Çünkü büyük ihtimalle doğru olan odur. Ustura, adından da anlaşıldığı gibi bir teorinin içindeki bütün o gereksiz, kanıtlanamayan, süslü püslü fazlalıkları acımasızca kesip atar. Peki bu ustura nasıl kullanılır? Aslında bu bir düşünme disiplini. Birinci adım, rakip açıklamaları masaya koyun. İkinci adım, her birinin kaç tane yeni varsayım gerektirdiğini sayın. Üçüncü adım, en kısa listesi olanı, yani en basit olanı seçin. İşte bu kadar. Bu yöntem teorileri çok daha temiz, test edilebilir ve sonuç olarak çok daha sağlam hale getiriyor. İyi de 700 yıl önce yaşamış asi bir keşişin bu fikirleri bugün bizi neden ilgilendirsin ki? Occam'ın mirası modern dünyamızın nerelerinde saklı? Şu zaman çizelgesi, Occam'ın başlattığı entelektüel domino etkisini gözler önüne seriyor. Onun deneyime yaptığı o müthiş vurgu, kendisinden sonra gelen John Locke gibi filozofları ateşledi. Ve o düşünce zinciri durmadan ilerleyerek doğrudan modern bilimsel yöntemin tam kalbine yerleşti. Düşünsenize, bugünkü bilim anlayışımız, yani gözlemlenebilir kanıtlara ve en basit açıklamalara dayanma ilkesi, işte bu doğrudan Occam'dan bize kalan bir miras. Yani özetleyecek olursak, Occam'ın etkisi gerçekten de devasa. O sadece felsefeyi değil, bilimin, siyasetin, kısacası tüm modern düşüncenin rotasını değiştirdi. O, felsefeyi bulutların üzerindeki soyut diyarlardan çekip aldı ve ayakları yere basan, somut gerçeklerin dünyasına indirdi. Ve bütün bunlar bizi günümüze dair oldukça kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. İçinde yaşadığımız bu karmaşık veri ve sonsuz bilgi çağında her gün karşılaştığımız o bilgi bombardımanı, o komplo teorileri, o karmaşık fikirler yumağı karşısında Occam'ın usturasını bugün nerelerde kullanmalıyız? Hangi gereksiz varsayımları hayatımızdan kesip atmalıyız ki daha basit, daha net bir gerçekliğe ulaşabilelim? Belki de bu 700 yıllık usturaya bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.